Merhaba sevgili YouTube takipçilerim. İlk 3 videoma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bize de motivasyon kaynağı oldu. 4. videoda size neyi anlatacağım biliyor musunuz? Çok konuşuldu. Gluten. Yiyelim mi, yemeyelim mi? Gluten zehir midir, değil midir? Çölyak nedir? Gluten rahatsızlığı, intoleransı, tahammülsüzlüğü nedir? Hiç merak etmeyin. Gayet güzel bir gluten dosyasını yapacağız. Gluten esasında 2 tane farklı maddeden oluşan bir protein. Bunun bir tanesi glutenin, bir tanesi ise gliadin. Bu ikisinin birleşiminden gluten oluşuyor. Gluten özellikle hangi maddelerde bulunur? Genelde tahıllarda bulunur. Özellikle en çok buğdayda, hele bu rafine edilmiş, biraz sonra göstereceğim beyaz bir buğdaysa çok daha yüksek oranda. Buğday başlıca 1, çavdar 2, arpa 3. Esasında yulafın da adı geçiyor ama yulaf aslında günahsız. Esasında saf yulafın içerisinde gluten yok. Fakat gıda sanayinde saf olarak yulaf ezmesi, yulaf unu pek bulunmuyor. Çoğu markada, çoğu sanayide ya bunlar buğdayın işlendiği değirmenler veya öğütüldüğü sistemler içerisinde, sanayide kullandığı sistemler içinden geçerken buğdaydan artık olarak aldıkları temasla gluteni kendi içlerine dahil etmiş oluyorlar. Veya saf yulaf ezmesi, yulaf unu diye tam gerçekte çoğu markada bulunmuyor. Bunun içerisinde biraz buğday unu da karıştırılınca içinde gluten oluyor. O nedenle piyasada glutensiz yulaf ezmesi, glutensiz müsli diye bakın. Çünkü esasında yulaf ezmesi veya yulaf masum. Ama sanayide çok karıştığı için veya içerisine buğday ve buğday ununu kattıkları için o yüzden güvenilir değil. Ben mesela sabah kahvaltısında müsli ve yulaf ezmesini çok severim ama mutlaka glutensiz yulaf ezmesi alırım. Yani hiçbir şekilde buğdayla temas etmemiş veya o çarklardan geçmemiş olan yulaf ezmesini. Çünkü yulaf hem kolesterol düşürür, aynı zamanda da tok tutar, bağırsak çalıştırır, içerisindeki beta glukanla bağışıklığı güçlendirir, harika bir tahıldır. Aynı zamanda yani buğday, çavdar ve arpa dedik başlıca. Mısırda gluten yoktur, pirinçte de yoktur. Bazı insanlar bilmiyor, aman pirinç yemeyelim, gluten var. Hayır, pirinçte gluten yoktur. Pirinçte nişasta var. Yani pirinç, saf beyaz pirinç, kabuklu pirinçten bahsetmiyorum, saf beyaz pirinç hızla kan şekerini yükselttiği için ayrı konu. Ama konumuz şeker veya kan şekeri değil. Ama pirinçte gluten yoktur. Mısırda gluten yoktur. Saf ve doğal işlenmiş ve yetiştirilmiş, bulaşmamış olan yulaf ezmesinde ve yulafta da gluten yoktur. Ne de güzel değil mi? Hep böyle mis gibi beyaz ekmekler bakın böyle geliyor. Ama şu beyaz ekmekler, şimdi ekmeğe saygısızlık olmasın göstermek için yapıyorum. Ekmeği alın. Özellikle ekmeğin şu içine alın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şaşıracaksınız çünkü işte bağırsaklarınızda da böyle oluyor. Bu değil mi? Şimdi sıkın bunu elinizde. Lütfen evde beyaz ekmeğe deneyin bunu. Sıkın. Yapışkan bir hamur oluştu. İşte bağırsaklarınızda da böyle yapışıyor. Hamur işi yediğiniz zaman çörek, börek, kek, pasta, irmik, kurabiye, sanayide buğday bulaşmış, hatta bazı cipslerde bile var. Hazır patates kızartmalarında bile var. Birçok şeyde var. Bakın işte bu gluten. Ekmekti bu ya, mis gibi ekmek bakın. Ne güzel duruyor mu? Beyaz ekmek, glutenin belki de en çok olduğu yapış oluyor ve bağırsaklarınıza yapışıyor. Bağırsak geçirgenliğini bozuyor. Ondan sonra neler yapıyor? Çölyaka ayrı anlatacağım. Gluten intoleransını ayrı anlatacağım. Sandığınızdan çok daha ciddi bir sorun. Yorgunluk, hatta bazen bir takım farklı yemekleri kriz halinde isteme, cilt döküntüleri, halsizlik, alerjik reaksiyonlar, burun akıntısı, sinüzit, cilt sorunları, hatta bazı sivilce benzeri ciltteki sorunlar, bağırsaktaki gaz, kabızlık, pek çok hastalık inanın gluten intoleransıyla alakalı. Şimdi çölyak ve gluten intoleransı farklı iki konu. Çölyak hastalığı 1 yaşından sonra ortaya çıkar. Çocuğa hemen eğer gluten intoleransı değil de çölyak hastası olan bir çocuksa o böyle birazcık ekmek yese, buğdaylı bir şey yese hemen şiddetli bir ishal, karın ağrısı, cilt döküntüleri, sık hastalanma, bağışıklığın çökmesi ve gelişme geriliği, boy kısalığına kadar giden gelişme geriliği olur. Çölyak hastalığı İleri yaşlarda da tabii ki dikkat etmezseniz reaksiyon verir. Bir çölyak hastası ekmek yesin, makarna yesin veya işte kek, pasta, yani içinde buğday olan herhangi bir şeyi tüketsin, bir mantı yesin,
derhal kramplar içerisinde tuvalete koşar, midesi bulanır, ishal olur, cildinde hatta bazen çok ağırsa zehirleniyor gibi fenalık bile geçirebilir. Bu ciddi bir hastalık. Kesinlikle glutensiz ürünlerle beslenecek. Bunu gluteni %100 kesmesi dışında hiçbir çaresi yok. Ama hazır sanayi ürünlerini de mümkünse pek tüketmeyecek. Çünkü çoğunda gluten var. Onu ancak içeriğini okuyarak anlayabilir. Eser miktarda bile olsa gluten içerir diyen şeye çölyak hastası el sürmeyecek. Gluten intoleransı ise biraz daha farklı. Orada bu kadar ağır semptomlar olmuyor ama bakın size şöyle söyleyeyim. Adet sancınızdan, ödeminizden, kabızlık, gaz, kolit, hassas bağırsak sendromu, burun akıntısı, sinüzit, sürekli olarak kulak iltihabı, halsizlik, yorgunluk, birçok hastalık inanın fazla miktarda gluten tüketmekle ilgili. Bende mesela gluten intoleransı yok. Neden yok? Çünkü ben çok uzun yıllardır glutenli ürünleri çok az tüketiyorum. Bazen yeri geldiğinde Antep'e gittiysem bir baklava yerim. Anneme gitmişim İzmir'e, harika bir kek yapmış. Eski usul benim çok sevdiğim o kurabiye, sable bisküvisi kurabiyelerden bir tane yerim. Az yediğim için bende bir reaksiyon olmuyor. Sorun şurada. Sabah yedi. Hele bir de beyaz ekmek yedi. Gösterdim bak nasıl yapıştığını ya. Yapışkan gibi ya. Bağırsağınıza yapışıyor bu. Sonra bağırsak geçirgenliği artıyor. Oradan çıkan toksinler vücudunuzda çok ciddi reaksiyonlara yol açıyor. Bu şikayetler geçmek bilmeyen migren, geçmek bilmeyen sinüzit, tıkanıklık, gece horlamaları, yorgunluk, kabızlık, gaz, dışkıda kötü koku o kadar çok şey var ki. Yani bunların hepsini artık tek tek saymak istemiyorum ama gluten intoleransı sanıldığından çok daha yaygın. Bu arada glutene karşı da değiliz. Mesela ben yediğimde bende bir şey olmuyor. Ama ne yapıyorum ben? Bir gün makarna yediysem 2 gün sonra belki bir ekmek yiyorum. Veya onu yediysem çok güzel işte annemin kurabiyesi ise veya evde güzel bir açma börek yapıldıysa gibi onda az miktar deyince bir şey olmuyor. Alıştırıyorsunuz. Şimdi glutenin nelerde olduğunu biliyorsunuz. Fakat arpa dediğimde aman arpa ile ne işimiz var biz at mıyız diyenleriniz olabilir. O kadar çok arpa tüketen var ki. Malt hülasası, sütü artırsın diye olan malt içecekleri, alkolsüz bira, light bira vesaire. Bira, işte bakın bira olabilecek en büyük ve en zararlı gluten intoleransı nedenlerinden biri. Ben ekmek yemiyorum ki diyorsunuz. Bira içiyorsan veya hamilesin, emziriyorsun, sütün artsın diye malt özü içiyorsun. Alası glutenin. Arpa da çok ciddi bir gluten kaynağıdır. Çavdar, tam çavdarsa eğer ve doğal bir şeyse o zaman ekşi maya tam çavdar ekmeği bu beyaz ekmeğe göre misli ve misli çok daha masum. O nedenle ben genelde pek buğday ekmeğini peki ancak bir köyde çok hoş gelmiş, böyle mis gibi kızarmış ara sıra ama onun dışında ekşi maya tam çavdar ekmeği gluten açısından beyaz ekmek yani saf buğday ununa göre çok daha güvenli. Bu arada sanayide de hiç buğdayla ilgisi olmadığını zannettiğiniz birçok üründe de gluten var. Onu da uyarırım. Ne yapmak lazım? Benim bir sırrım var şunu söyleyeyim. Bu glutenin alerjisine karşı rezene artı şahtere çayı. Şahtere müthiş bir anti alerjiktir. Birçok hastamda alerjiyi bununla kestim. Çok aşırı alerjikse bunun içerisine biraz öğütülmüş meyan kökü de katabilirsiniz. Yani biraz meyan kökü, şahtere, rezene çayı bağırsakları rahatlatıyor ve bu alerjik kısmı biraz düzeltiyor. İkincisi ise kuersetin kompleks. Kuersetin tamamen doğal bir madde. Birçok firmanın kuersetin etken madde, bir ilaç ismi değil. Birçok firmanın kuersetin kompleks hapları var. Eczacınıza danışıp iyi bir kuersetin de kullanabilirsiniz. Sabah akşam alırsanız gluteni biraz kaçıracağınız, Antep'e gittiniz baklava yiyeceksiniz veya ne bileyim şahane bir çıtır çıtır bir ekmek, güzel bir börek, annenizin keki, kurabiye vesaire yiyeceksiniz. O zaman bu tarifini verdiğim çayla, bakın burada tekrar yazıyoruz çayın tarifi. Gördünüz değil mi? Süper. Bir de ne dedik? Bu şahtere, meyan kökü ve rezene çayı dışında bir de ne dedik? Kuersetin kompleks. Bakın o da yazıyor burada. Kuersetin kompleks. Bunları kullanarak gluten intoleransı olanlar bu dönemi kaçamak yapıyorlarsa çok daha hafif geçirebilirler. Ama siz olun yine de hem kan şekeri açısından hem gluten açısından çok fazla böyle kekler, pastalar, börekler, çörekler, sigara börekleri, bulgurlar, kısırlar, irmikler yani bunlara karşı biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Benim gluten intoleransı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. 5. videomuz yolda. Yine çok güzel sürpriz bir konuyla gelecek. Ama son olarak ne diyoruz? Ender Saraç'ın YouTube kanalına ücretsizdir. Abone olmayı unutmayınız efendim. Sizleri seviyoruz.